Çukurda finale son 7 bölüm kala sıralı vedalar bitmek bilmiyor. Ceresun ve Karaca'dan sonra yeni vedalar bizi bekliyor. Bu videoda geçtiğimiz bölüme damgasını vuran Karaca'nın ölümü ve son sahneden tutun sonrasında yaşanacaklar ve yeni bölüme damgasını vuracak bomba mevzuları ve ince detayları sizlerle paylaşacağız. Şimdi hemen hiçbir detayını kaçırmamanız gereken videomuza geçelim. Portakal ölümlerinin bir klasik haline geldiği Çukur'da sıralı vedaların başlayacağını belirtmiştik ve Ceresun'dan sonra Karaca'ya da acı bir şekilde veda ettik. Elbette bu vedaların devamı gelecek. Hatta her bölüm yeni bir veda yaşanacak ki zaten artık her bölüme kim veda edecekse onun etiketi veriliyor. Hem kötü karakterlerden hem de Kocaoğlu ve Çukur ailesinden vedaların arka arkası kesilmeyecek. Yeni vedaları geçmeden önce ilk olarak geçtiğimiz bölüme damga vuran son sahneyle ve devamında yaşanacaklarla başlayalım. Karaca, Cumali amcanın gerçek yüzünü gördü ancak kimseye anlatamadan Selim, Azder, Ceresun ve İdris dedesinin yanına göçtü. Elbette Karaca ve Ceresun'un ölümü bir süre sonra açıkça anlaşılacak. Cumali amca kirli yüzünün ortaya çıkmaması için fazlasıyla direndi ancak son bir bölüm daha direnebilecek. Çünkü yeni bölümde yaşanacaklardan sonra Cumali amcanın foyaları ortaya çıkmış olacak. Şu an için gerçek yüzünü bilen tek kişi Yasmin oldu. Yasmin saniye saniye Karaca'nın öldürülme anına tanık oldu. İşte bu konuda birkaç önemli detay bizi bekliyor. İlk olarak Yasmin'in Cumali amcaya yakalanmayacağını söyleyelim. Ufak bir ihtimal eğer yakalanırsa zaten ya ölecek ya da Cumali amca tarafından tehdit edilecek. Fakat Yasmin'in yakalanması beklenmiyor. Sessiz bir şekilde odasına çıkacak ve yaşadığı olayın şokunda olacak. Cumali amca ise doğal olarak evde kimsenin olmadığını sandığı için Nedim'e de haber vererek Karaca'nın cesedini ortadan kaldırması ve senaryo olarak da Ceresun'un peşinden gitmiş gibi bir izlenim vermesi bekleniyor. Bu Karaca'nın ağzından bir not veya başka bir şey olabilir. Böylelikle Cumali amca hem Ceresun'dan hem de Karaca'dan temiz bir şekilde kurtulduğunu düşünecek. Fakat gerçekler ortaya çıkacak. Olaya şahit olan Yasmin durumu ilk olarak Akın'a anlatacaktır. Ancak bu konuda en olumsuz ihtimal Yasmin'in hasta olması ve kimsenin ona inanmama ihtimali. Ama işin sonucunda hem Ceresun'un hem de Karaca'nın bir anda ortadan kaybolması Akın ve Yamaç başta olmak üzere birçok kişide büyük şüpheler uyandıracak. Bu konuyla ilgili az da olsa mevzunun kilit ismi olan Meke'nin bilgisi var. Çünkü Meke depoyu kontrol ettikten sonra Karaca'nın yaşadığı ruh haline ve sonrasında tek başına arabayla gittiğine şahit olmuştu. Şimdi gelelim bu konuyla ilgili bir diğer bomba detaya. Yasmin ölecek mi diye çok soruldu. Yasmin'in ölümü henüz beklenmiyor. Tam aksine yaşayıp hamile kalma senaryosu bekleniyor. Ve bu konuyla ilgili geçtiğimiz bölümde bebek konusu açılarak ince bir spoiler verildi. Ancak Yasmin hamile bile kalsa ilerleyen bölümlerde bebeğiyle beraber acı bir şekilde ölebilir. Öte yandan Karaca'nın öldüğü anlaşıldıktan sonra Akın tam anlamıyla deliye dönecek ve Cumali amcaya karşı gemileri yakacak. Tıpkı Selim öldükten sonra Erdenetlerin yalısını taradığı gibi Karaca'nın ölümünden sonra da bombambeler yapacak ve herkese psikopat Akın'ı bir kez daha gösterecek. Ancak Akın'la ilgili de olumsuz bir senaryo bizi bekliyor. Bundan ilerleyen dakikalarda bahsedeceğiz. Öte yandan Karaca ve Ceresun'un ölümü dengeleri tamamen değiştirecekken Koçoğlu ailesinde herkesin net bir şekilde Yamacın tarafına geçmesini sağlayacak. Vartolu'nun ise Yamacın yanına geçmesine son bir bölüm kaldı. Önümüzdeki bölümde yaşanacak olan veda ile beraber bu düğüm çözülmeye başlayacak. Şimdi bu konuyla beraber beklenen yeni vedalara geçelim. Yamaç bir yandan Cumali amcaya posta koyup darbe vururken bir yandan da Kulkan'ı ele geçirmek için harekete geçti ve bu harekette nihayet başarılı sonuca ulaşacak. Özellikle Efsun birkaç kez Kulkan'ın ölümü sırasında onun yüzüne bakacağını spoilerını vermişti ve bu sahne nihayet önümüzdeki bölümde gerçeğe dönüşecek. Yamaç ve Akın ikilisi görev dağılımı yapmıştı. Yamaç önceki videoda da bahsettiğimiz gibi amcanın mallarını patlatarak bir kez daha yoluna taş koydu. Akın ise Yamaç'ın isteğiyle Kulkan için nöbette durdu. Kulkan tam yurt dışına kaçacakken Cenk'in evinden laptop almaya geldiğinde Akın'ın radarına girmiş olacak. Kulkan'ı gören Akın ise gerekeni yapıp Yamaç'a haber verecek. Geçtiğimiz bölümde Kulkan'ın da dediği gibi ölümlerin en acısı Kulkan'ı bekliyor olacak. Hep bahsettiğimiz gibi Kulkan'ın ölümü ise iki şeyi değiştirecek. Birincisi Efsun artık tamamen iyileşip kendine gelecek. İkincisi ise Vartolu Cumali amcanın gerçek yüzünü öğrenecek. Bu andan sonra ise özlenen Yamaç Vartolu ikilisi eskisi gibi bir arada olacak. Hatta Yamaç bu konuyla ilgili geçtiğimiz bölümde Vartolu'ya "Sen kendine geldiğinde beraber daha neler yapacağız" diyerek ince bir spoiler verdi. Aslında Vartolu Cumali amcadan pek hoşlanmıyor. Bunu tavırlarından anlıyoruz. Hatta ilerleyen bölümlerde Vartolu'dan Cumali amcaya karşı zamanında beyefendiye kestiği efsane raconun bir benzerini bekliyoruz. Şu an için ortada durarak artık kimsenin ölmemesi için, kan dökülmemesi için çaba gösteriyor. Ve Yamaç'ın Vartolu'nun bu planını çözmesine de çok az kaldı. Fakat işin özünde mevzular yine Vartolu'nun dediği gibi olacak. Vartolu eski Çukur diye hepimiz öleceğiz demişti. Durum aynen bu şekilde olacak. Koçoğullar ve Çukur ailesi kendi kendini bitirecek. Önümüzdeki bölümden sonra aileden yeni vedalar bizi bekliyor olacak. Akın, Cumali, Sultan ve diğerleri teker teker diziye veda edecek. Hatta Akın geçtiğimiz bölümde kendi geleceğiyle ilgili ince bir spoiler verdi. Sultan'la konuşurken herkes yaptıklarının bedelini bir gün öder dedi. Ve zamanı geldiğinde İdris'in ölümünden dolayı bedel ödeyeceğinin sinyalini verdi. Akın'ın vedasıyla ilgili beklentimiz ise Çukur ve Yamaç için çare olup kendini feda etmesi.
Tüm bunlar yaşanırken Cumali amca elbette boş durmayacak. Evet, sağlam darbeler yedi fakat hem Celesun'un hem de Karaca'nın ölmesini sağladı. Yamaç'a karşı hamleleri devam edecek. Yamaç Cumali amcanın işlerini engellemeye devam ettiği için psikolojik işkenceyle karşı karşıya kalabilir. Yani Kulkan'ın Yamaç'a yaptığı bazı işkenceleri Cumali amca yeniden Yamaç'a yapabilir. Mekanik ses işkencesi bunlardan biri olacak. Ne de olsa Kulkan Yamaç'a yaptığı tüm işkencelerden Cumali amcaya bahsetmişti. Ancak işin özünde Cumali amca giderek yalnızlaşacak ve kendi gücüyle Koçovalılara karşı savaşacak. Aileden kimse yanında kalmayacak. Öte yandan Cumali amcadan yapması beklenen hamlelerden biri de Yamaç'a kimin haber uçurduğu konusu. Çünkü içeriden birinin Yamaç'a bilgi sızdırdığı açıkça anlaşılacak. Amca bu konuda Celesun'dan şüpheleniyordu ancak Celesun öldüğü için yeniden harekete geçecek. Bu olayın kilit ismi olan Feyyaz bir süre daha paçayı yırtacak. Şimdi gelelim bir başka önemli konuya. Portakalı yiyen, suyunu içen herkes diziye veda ediyor ve şimdiye kadar diziye veda eden neredeyse tüm karakterlerin Portakal'la bir teması oldu. Geçtiğimiz bölümde de Yamaç'ın Portakal'la bir teması oldu. Pazarda bir yandan Cumali ile konuşurken bir yandan da eline portakal alıp oynamaya başladı. Bu da doğal olarak akıllara acaba Yamaç'ın ölümü yakın mı sorusunu getirdi. Önceki videolarımızda sürekli final zamanı geldiğinde Yamaç hariç tüm karakterlerin öleceğini söylemiştik. Çünkü Yamaç daha önce kendisinin de söylediği gibi bir türlü ölemiyor. Bu konuda Portakal'ın etki etmediği tek kişi Yamaç Koçovalı olacak. Kısacası Portakal'la ufak bir teması bulunan Yamaç dizinin bitimine kadar Çukur için savaşmaya devam edecek. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak için bildirimleri mutlaka açalım dostlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.